Kol altında ilmek eklediğimiz sıra da dahil olmak üzere 4 sıra haroşa ördüm. 1-2 diş haroşa oldu. Şimdi modele başlıyorum. Modelimiz 3 ilmek ve katları artı 1 ilmekten oluşuyor ve 2 sırada tamamlanıyor. Şimdi birinci sıraya başlıyorum. Ön yüzden modelimize başlıyorum. Kenar patı ilmeklerini örüyorum, 7 ilmek. Haroşa örmeye devam ediyorum kenar patını. Kenar patından sonraki ilk ilmeği düz örüyorum modelime başlarken. Daha sonra ipi ön tarafa alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2. Tekrar ipi arkaya alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İpi öne alıyorum. 2 ters ilmek örüyorum. Bir düz, 2 ters. Sağ kol altına geldim. Son ilmeğimizin düz ilmek olması için bir ilmek eklemem gerekiyor. Bu eklemeyi de hemen kol altında ekliyorum. Şu şekilde düz ilmek ördüm. Aynı ilmeği bir kez de arka kanadını ters örerek örüyorum. Bir ilmek fazladan eklemiş oldum. Bu kenarda simetri olması için arkadaşlar. Devam ediyorum. Düz, ters. Bir ilmek daha ters örüyorum. Bir düz, 2 ters örerek sıra sonuna kadar örgümü sürdürüyorum. İki ters ilmek ördükten sonra kenar patından önceki son ilmeği de düz örüyorum ve kenar patı ilmeklerini haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Arka tarafta kenar patı ilmeklerini ördükten sonra diğer kenar patına kadar olan bütün ilmekleri ters örüyorum. 7 ilmek haroşa örüyorum önce. Şimdi diğer kenar patına kadar, diğer ayraca kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Diğer ayraca kadar ters ördüm. Ayraçtan sonraki kenar patı ilmeklerini haroşa örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine ilk sıradan tekrar edeceğiz. Ayraca kadar haroşa öreceğim. Ayraçtan sonra bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters şeklinde diğer ayraca kadar devam edeceğim. Ayraçtan sonra kenar patı ilmeklerini haroşa öreceğim. Arka yüzde de iki ayraç arasındaki ilmekleri ters öreceğim. Bu şekilde beden bölümünü örmeyi sürdürüyoruz. Burada ilik patının üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diş haroşa oldu. Bu sırayı örüp geldikten sonra 3. iliği açacağız. Yine 12 diş haroşa arayla ilik açmayı sürdüreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Bedenin desen bölümünü tamamladım. Şimdi ters taraftan başlayarak haroşa bant öreceğiz alt bölüm için. Kol altından itibaren ölçüyorum. Yaklaşık 22 santimetre ördüm. Desen başlangıcından itibaren de toplam 74 sıra ördüm arkadaşlar. İlik patına da 1, 2, 3, 4, 5 ilik açtım. Şimdi ters taraftan haroşa örmeye başlıyorum. Toplam 11 sıra haroşa öreceğim. Ön yüzden 5 diş haroşa olacak şekilde. Bu sırayı ördükten sonra dönüşte de burada bir ilik açacağım. Arka taraftan örmeye başlıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum.
Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm, dönüyorum. İkinci haroşa sırasını örmeye başlıyorum. 6. ve son iliği açacağım. Kenar ilmeği alıyorum. Bir ilmek haroşa örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İpi öne alıp bir ilmek ekliyorum. Haroşa örmeye devam ediyorum. Bu ördüğüm sıra da dahil olmak üzere 10 sıra örelim. Desen üzerine 11 sıra haroşa ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa oldu. Şimdi bütün ilmekleri örerek kapatacağım. İlk ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Aynı şekilde bütün ilmekleri kapatıyorum. Son ilmeği de örüyorum. Kapatıyorum. Şişimde bir ilmek kaldı. İpi kesiyorum. Bu ilmeğin içerisinden ipi geçiriyorum ve ilmeği kapatıyorum. Bu şekilde. İpi bir iğneye geçiriyorum. Ters tarafta gizliyorum. İlmekler arasında çapraz olarak yürütüyorum. Aynı şekilde bu tarafa doğru çapraz yürütüyorum. Bu şekilde. Şimdi sıra geldi kolları örmeye. Sol kolu ördüm. Şimdi sağ kolu birlikte öreceğiz. Beden ilmeklerini eklemiş olduğum farklı renk ipi çözüyorum önce. Burada ipi çözerken ortaya çıkan ilmeklere şişimi geçiriyorum. Dört ilmek eklemiştik. Şişimde de 4 ilmek var. Şimdi burada da yine geçici olarak kapatmış olduğum ilmekleri tekrar şişe aktarıyorum. Buradan örerek kapatmıştık buraya kadar. Burada çözüyorum yine ipi. Sökerek ilmekleri tekrar şişe aktarıyorum. Şişi şöyle çekiyorum. Daha rahat ilmek alabilmek için. Devam ediyorum.
Şişimde toplam 59 kol ilmeği var. 4 ilmek de buradaki ilmekleri eklediğimizde toplam 63 ilmek olacak. 63 ilmek de desenimiz için tam yeterli arkadaşlar. Buradaki 4 ilmeğin sağ taraftaki 2 tanesini bu şişe aktarıyorum. Diğer ikisini de sol şişe aktarıyorum. Şu şekilde kol ilmeklerini ikiye ayırdım. Buradan örmeye başlayacağım. Burası orta noktası olacak. Desene başlayana kadar orta yeri belirtmek için bir ayraç takıyorum ve örmeye başlıyorum. Kolu yuvarlak olarak dikişsiz ördüğümüz için bir sıra düz, bir sıra ters örerek devam edeceğiz haroşa örgümüzü. Çünkü hep örgüyü ön yüzden örüyoruz. İlk sıraya başlıyorum. Düz örüyorum. Bir ilmek ördüm. İkinci ilmeği örmeden önce bir işlem daha yapacağız. Burada boşluk oluşmaması için. Buradaki reklam hattı ilmeğine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği bu ilmekle birlikte öreceğim arkadaşlar. Şu şekilde birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Şişimdeki ilmekler bitene kadar devam ediyorum. Sol şişteki ilmekleri tamamladım. Döndürüyorum şu şekilde örgümü. Ön taraftaki ilmekleri şişe yerleştiriyorum. Arka taraftaki şişi çekiyorum ve örmeye devam ediyorum. Birinci sıranın sonuna geldim. Buradaki reklam hattı ilmeğini alacağım. Önce buradaki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Reklam hattı ilmeğine batıyorum. Bir ilmek alıyorum şu şekilde. Reklam hattı ilmeği ile diğer yönünü değiştirdiğim ilmeği birlikte arka kanatlarını alarak örüyorum. Son ilmeği de örüyorum. Birinci sırayı tamamladım. Ayrıca gerek yok artık çünkü şişlerimiz ayrı olduğu için belli oluyor zaten. Şimdi tekrar öndeki şişi ilmeklere yerleştiriyorum. Arkadaki şişi çekiyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İkinci sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde bu sırada dahil olmak üzere 3 sıra örelim. Yani bu sırayı ters öreceğiz. Daha sonra bir düz sıra, son olarak da bir ters sıra öreceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Kol ilmeklerini şişe geçirdikten sonra 4 sıra haroşa ördüm. 1-2 diş oldu. Şimdi desene geçiyorum. İlk olarak 2 ilmeği ters örüyorum. 2 ters ilmekle başlıyorum. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 1 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 2 ters, 1 düz.
Sıra sonuna geldim. 2 ters ilmekten sonra bu birinci desen sırasının son ilmeğini düz ördüm. Dönüyorum. Tekrar öndeki şişi ilmeklere yerleştiriyorum. Bu şişi çekiyorum. Desenimizin ikinci sırasına başlayacağız. Yuvarlak ördüğümüz için bu ikinci sırada bütün ilmekleri düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz örelim. Desenimizin ikinci sırasını tamamladım. Şimdi bu örmüş olduğumuz iki sırayı sürekli tekrar ederek 74 sıra desen çalışacağız. Daha sonra lastik öreceğiz arkadaşlar. Şimdi yine ilk sıradan örmeye başlıyorum. 2 ters ilmekle başlıyorum. Bir, 2 ters ördüm, bir düz, 2 ters. Üçüncü sırayı bu şekilde öreceğiz. Dördüncü sırada bütün ilmekleri düz örüyoruz. Bu şekilde toplam 74 sıra örelim. 74 sıra desen ördükten sonra birebir lastik örmeye geçeceğiz. Lastik örgümüzü örerken düz ilmekleri öreceğiz. 2 ters ilmeği birlikte örerek birer ilmek eksilterek devam edeceğiz arkadaşlar. İlk olarak sıradaki ilk 2 ters ilmeği, ters örmüş olduğumuz ilmekleri birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Sıradaki düz ilmeği örüyorum. Yine buradaki 2 ters ilmeği birlikte örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Lastik örgünün birinci sırasını tamamladım. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. İkinci sırada düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örerek devam edeceğim. Bu şekilde toplam 12 sıra birebir lastik öreceğiz. Birinci sırayı ördüm. İkinci sıraya başlıyorum. Devam edelim. 12 sıra birebir lastik ördüm. Şimdi ilmekleri örerek kapatıyorum. İlk ilmeği sağ şişime kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek kapattım. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Ters ilmekleri ters örüyorum. Kapatıyorum. Düz ilmekleri de düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmekleri kapatalım. Son ilmeği örüyorum. Kapatıyorum. Şişimde bir ilmek kaldı. Buradan da ipi kesiyorum. Son ilmeğin içerisinden ipi geçirerek ilmeği sabitliyorum. O şekilde. 42 ilmekle birebir lastik ördüm. Fazlalık ipi bir iğneye geçiriyorum. İlk ilmeğin altından şu şekilde iğneyi geçiriyorum. Son ilmeğin de içinden iğneyi geçirip burayı kapatıyorum bu şekilde. Daha sonra arka tarafta ipi sabitliyorum önce. Daha sonra ilmekler arasından yürüterek gizliyorum.
fazlalık ipi kesiyorum. Hırkamızın örme işlemi tamamlandı. Şimdi aksesuar olarak birer cep kapağı yapacağım roba altına ve örme işlemi tamamlanacak arkadaşlar. Cep kapağının birini ördüm, ikinciyi birlikte öreceğiz. Şöyle ters çeviriyorum. Buradan başlayacağım ilmek almaya. Kenar bandının hemen kenarındaki bu düz ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncudan başlayacağım. Şu şekilde alıyorum. Sırayla haroşa dişlerini topluyorum. Toplam 19 ilmek alacağım. Örmeye başlıyorum. İlmeklerin yönü ters geldiği için arka kanatlarını alarak örüyorum ilk sırada. Haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 7 diş haroşa sırası olacak şekilde örelim. İlmeklerimizi ters taraftan kapatacağız. Devam edelim. Ön yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşa oldu. Aynı şekilde arka tarafta da 7 diş haroşa oldu. Ters taraftan örerek ilmekleri kapatıyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeği haroşa örüp kaydırdığım ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sırayla düz örüyorum ve ilmekleri eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son ilmeği de örüyorum. Şişimde bir ilmek kaldı. İpi kesiyorum. İpi bir iğneye geçiriyorum. Arka tarafta temizliyorum. Şimdi fazlalık ipleri temizleyeceğim ve düğmeleri dikerek işlemleri tamamlayacağım. Burası yakanın dış yüzeyi, iç tarafa altta kalacak yere ipi geçiriyorum. Ve ilmekler arasında yürütüyorum. İpi sabitliyorum. Fazlalığı kesiyorum. Diğer fazlalık ipleri de aynı şekilde temizleyelim. Düğmeleri dikelim ve hırkamızı giyime hazır hale getirelim. Evet arkadaşlar, hırkanın bütün işlemlerini tamamladım. Düğmelerini diktim. Kullanıma hazır hale geldi. Bugün yine bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.